Merhabalar. Bugün sizlerle ilk bakışta çok basit, hatta biraz çocukça gelebilecek bir sorunun peşine düşeceğiz. Ama inanın bana, bu basit soru bizi evrenin doğasına, bilginin kendisine ve gerçeğin ne olduğuna dair inanılmaz derinliklere götürecek. Hazırsanız bütün bu yolculuğumuza rehberlik edecek o tek soruyla başlayalım. Tamam, hadi direkt konuya girelim. Bu yüzyıllardır hem din bilginlerinin hem de filozofların aklını kurcalayan bir mesele. Şimdi bu meselenin neden bu kadar kafa karıştırıcı olduğunu, yani o paradoksun temelini bir anlayalım. Soru bu kadar net, bu kadar basit. Adem ile Havva'nın göbek çukurları var mıydı? Bir anlığına durun ve düşünün. Siz ne cevap verirdiniz? Çünkü ne cevap verirseniz verin, cevabınızın hem çok mantıklı bir tarafı olacak hem de bir o kadar çelişkili bir yanı. İşte bütün mesele tam da burada başlıyor zaten. Bir tarafta hayır imkanı yok olamaz diyenler var. Diğer tarafta ise evet kesinlikle olmak zorunda diyenler. İşin ilginç yanı iki tarafında kendine göre son derece sağlam, mantıklı gerekçeleri var. Ve işte bu durum bizi tam bir paradoksun ortasına bırakıyor. Paradoksun özü şu. Bir taraf diyor ki, bir saniye, göbek çukuru dediğin şey anne karnındaki göbek bağının kesilmesinden kalan bir izdir. Adem ile Havva doğmadığına yani bir göbek bağına hiç sahip olmadıklarına göre izi de olamaz. Kulağa tamamen mantıklı geliyor değil mi? Ama diğer tarafta diyor ki, peki ama onlar ilk insanlar yani insanlığın mükemmel prototipleri. Onlardan sonra gelen milyarlarca insanın sahip olduğu bir özellik onlarda olmazsa bu onları eksik ya da farklı yapmaz mıydı? Bu da kendi içinde çok mantıklı. Peki kim haklı? Peki, aman canım alt tarafı bir göbek çukuru diyebilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil. Bu basit soru aslında bir domino taşı gibi. Dokunduğu her şeyi deviriyor ve mesele birden biyolojiden çıkıp bütün evrene yayılıyor. Bir nevi kozmik bir dalgalanma etkisi yaratıyor. Gelin bu dalgayı takip edelim. Şimdi düşünün Adem bir yetişkin olarak yaratıldı, tamam mı? Saçı var, tırnağı var. Ama durun bir dakika. Saç ve tırnak dediğimiz şey geçmişte uzadığının bir kanıtı değil midir? Yani Adem hiç yaşamadığı bir geçmişin fiziksel kanıtlarıyla mı yaratılmış oldu? Biyolojiyi bırakalım, bitkilere geçelim. Hayal edin, cennet bahçesindesiniz ve bir ağacı kesiyorsunuz. İçinde ne görürdünüz? Yıllık halkalar. Olur muydu? Eğer olsaydı bu halkalar ağacın hiç var olmadığı yılları gösterirdi. Eğer olmasaydı o ağaç bildiğimiz diğer ağaçlardan farklı bir nevi eksik bir ağaç olurdu. Yine aynı paradoks. Şimdi ölçeği iyice büyütelim, jeolojiye gelelim. Gezegenimiz yaratıldığı ilk anda içinde dinozor fosilleriyle birlikte mi geldi? Eğer cevap evetse, bu fosiller hiç yaşamamış devasa canlıların, hiç var olmamış bir geçmişin kanıtları demek. Bu fikir, yani kanıt dediğimiz şeyle gerçeklik arasındaki bağı koparıp atıyor resmen. Ve geldik zirveye, kozmosun kendisine. Geceleri gökyüzüne bakıyoruz, milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüyoruz. Bunun anlamı ne? O yıldızdan çıkan ışığın bize ulaşması milyonlarca yıl sürmüş. Peki ya evren? Diyelim ki sadece birkaç bin yıl önce yaratıldıysa, o zaman o ışık bize ulaşmak üzereyken sanki yoldaymış gibi hazır paket mi yaratıldı? Aklınız alıyor mu? Gördüğünüz gibi ufacık bir göbek çukuru sorusu bize nerelere getirdi? Evrenin en büyük sırlarına dayandık. Ama neyse ki tarihte biri çıkıp bu devasa bulmacaya gerçekten çok şık, çok zarif bir çözüm önermiş. Takvimler 1857'yi gösteriyor. Sahneye Philip Henry Gosse adında bir doğa bilimci çıkıyor. Şimdi bu adam ilginç bir karakter. Hem çok dindar bir Hristiyan hem de döneminin saygın biyologlarından biri. Yani kafasında iki dünya çarpışıyor. Bir yanda kutsal kitabın anlattığı yaratılış, diğer yanda jeolojinin, biyolojinin bulduğu kanıtlar. Bu ikisini birleştirmek için ortaya akıllara durgunluk veren bir teori atıyor. İşte o teorinin adı Onfalos hipotezi. Onfalos, Yunanca'da göbek çukuru demek, zaten her şey oradan başladı ya. Gossen hipotezi özetle şunu diyor: evet, Adem'in göbek çukuru vardı, evet, ağaçların halkaları vardı, evet, kayaların içinde fosiller vardı ama bunların hepsi hiç yaşanmamış bir geçmişin sadece görünümünden ibaretti. Yani aslında her şey yaşlı bir görünüme sahip olarak yaratılmıştı. Gosse'ye göre Tanrı evreni bir resim gibi duran yaratmazdı. Onu işleyen, canlı bir sistem olarak yaratmalıydı. Tıpkı bir saat ustasının saatini çalışır vaziyette kurması gibi. Tanrı da evreni, geçmişe dair tüm kanıtlarıyla birlikte tabiri caize çalışır halde başlatmıştı. Şimdi bu görünür geçmiş fikri ilk duyduğunuzda yok artık dedirtebilir biliyorum
Ama aslında bu kanıtlara farklı bir açıdan bakmakla ilgili bir şey. Görünenin arkasındaki gerçeği aramakla. Bu düşünce tarzını daha iyi anlamak için gelin böyle sıra dışı çözümler gerektiren başka bulmacalara bakalım. Mesela 19. yüzyılda çok popüler olan bir oyuncak bu. Kolomb yumurtası. Görev çok basit. Bu pürüzsüz, eliptik yumurtayı sivri ucunda dik bir şekilde durdurmak. Deneyin bakalım. İmkansız gibi görünüyor değil mi? Tıpkı hem yaratılışın hem de fosillerin aynı anda doğru olmasının imkansız görünmesi gibi. Ama çözüm aslında şaşırtıcı derecede basit ve problemin tam da içinde gizli. Yumurtanın içinde kimsenin görmediği minicik bir kurşun beliği var. İşte o ağırlık, imkansız gibi görünen dengeyi sağlıyor. Gosse'nin hipotezi de biraz böyleydi işte. Kimsenin aklına gelmeyen, problemin doğasına gizlenmiş, sıra dışı bir çözüm. Gusse'nin teorisi neydi? Hiç var olmamış bir geçmişin kanıtlarını yaratmak. Peki tam tersini yapsak? Yani gerçekten yaşanmış bir geçmişin kanıtlarını geleceğe bilerek ve isteyerek tohum gibi eksen, işte modern bir bilim kurgu hikayesi de tam olarak bu fikrin peşine düşüyor. Hikayeye göre insanlık kendi gezegenlerinin yok olacağını öğreniyor. Peki tarihlerini, kültürlerini nasıl kurtaracaklar? Şöyle bir plan yapıyorlar. Tüm medeniyetlerinin bir özetini, bir müzeyi dev bir asteroidin üzerine kuruyorlar. Sonra da bu asteroide öyle bir yörüngeye sokuyorlar ki milyonlarca yıl sonra dünyada yeniden akıllı yaşam başladığında gezegene çarpsın. Yani yeni medeniyet kendi geçmişlerini bir arkeolojik buluntu olarak bulsun. Bakın bu Gosse'nin teorisinin tam tersi. Sahte bir geçmiş değil, gerçek bir geçmişin geleceğe bırakılan kanıtı. Peki, Gauss'un bu kadar zekice kurgulanmış teorisine ne oldu? Neden bugün ders kitaplarında okumuyoruz? İşte işin bu kısmı teorinin kendisi kadar hatta belki daha da önemli bir felsefi ders içeriyor. Maalesef Gosse için acı bir son oldu. Teorisiyle ne dağı memnun edebildi ne de bağı. Bilim insanları, biz bunu test edemeyiz ki, gözlemlenemeyiz, bu bilim değil diyerek reddetti. İlahiyatçılar ise, Tanrı neden bizi kandırmak için sahte kanıtlar yaratsın ki? Bu onun doğasına aykırı diyerek rahatsız oldular. Yani Gosse iki arada bir derede kaldı. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Gauss'un teorisi, felsefede yanlışlanamaz bir hipotez dediğimiz şeyin ders kitabı gibi bir örneğidir. Bir saniye düşünün. Diyelim ki evren dün tüm anılarınızla ve geçmişe dair tüm kanıtlarla birlikte yaratıldı. Bunun yanlış olduğunu bana nasıl kanıtlarsınız? Kanıtlayamazsınız. Çünkü göstereceğiniz her kanıt, mesela çocukluk fotoğrafınız, zaten teorinin bir parçası. Teori, bulacağınız her karşı delili yutuyor. İşte yanlışlanamazlık tam olarak bu. İyi de madem bu kadar eski ve reddedilmiş bir fikir, biz niye hala bunu konuşuyoruz? Çünkü bu, bize bilimin ve felsefenin sınırları hakkında çok şey öğreten müthiş bir düşünce deneyi. Kanıt nedir? Bir şeyi biliyorum demek ne anlama gelir? Ve en önemlisi, bir fikrin mantıken kusursuz olması, onu bilimsel olarak değerli yapar mı? İşte bu soruları sorduruyor bize. Ve bu bölümü aklınızın bir köşesinde dönüp duracak o son soruyla kapatalım. Eğer elinizdeki bir sahtenin içinde tek bir kusur, tek bir çatlak bile bulamıyorsanız, onun gerçek olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz? Adem'in o meşhur göbek çukuru, yüzyıllardır bize aslında tam da bu soruyu soruyor.